Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda oldukça kibar bir örnek çalışmamızın yapımını paylaşmaya çalışacağız. Örneğimiz şöyle. Alt bölüm oldukça kolay. Üst bölümde fıstık oyalarımız var. Evet, örneğimizin yapımına geçmeden önce alt bölümümüzün şemasına bir göz atalım. Örneğimizin alt bölümü şu şekilde 3 zincirden oluşan zürafa bölümünü yapıyoruz. İlk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıp 6 zincir çekiyoruz ve hemen dördüncü zürafamızın içerisine bir tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine 3 kere ip dolayarak yaptığımız trabzanımız. Daha sonra 3 zincirden oluşan pimpirik yaparak 3 zincir çekiyoruz. Yine bu trabzanımızın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tığımızın üzerine 2 kere ip alıyoruz. 3 tane zincir çekerek pimpiriğimizi yapıp buradaki trabzanımızın üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Ve alttaki trabzanımızın üzerine de 6 tane sık iğne yaparak çiçeğimizi yapacağımız bu bölümü tamamlıyoruz. Hemen aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıp 6 tane zincir çekiyoruz ve yine aynı işlemleri bu bölüme de yaparak örneğimizin alt bölümü bu şekilde devam ediyor. Evet, örneğimizin alt bölümü oldukça kolay. Şimdi önce bu alt bölümü yapalım. Hemen ipimizi tığımıza sabitleyerek başlayalım örneğimizi yapmaya. İlk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Altı zincir çekelim. Tığımıza 3 kere ip dolayarak dörtlü trabzan yapacağız. Sıradaki dördüncü zürafamızın içerisine yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartalım iplerimizi. 3 zincir çekelim. Ve buradaki trabzanımızın üzerine bir adet pimpirik yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve 2 kere tığımıza ip dolayarak buradaki trabzanımızın üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartalım iplerimizi. Tekrar 3 zincir çekelim ve bir tane pimpirik yapıyoruz buradaki trabzanımızın üzerine. Ve bu trabzanımızın üzerine 4 tane daha sık iğne yapalım. Ve alttaki trabzanımızın üzerine de sık iğnelerimizi yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapacağız. Alttaki dörtlü trabzanımızın üzerine. Buradaki aynı zürafa içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir çekelim. Üç kere tığımıza ip dolayarak sıradaki
Dördüncü zürafa içerisine dörtlü trabzan yapıyoruz. Üç zincir çekiyoruz ve bir tane pimpirik yapalım. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 2 kere tığımıza ip dolayarak trabzanımızın üzerine üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincirden oluşan pimpiriğimizi yapalım. Ve buradaki trabzanımızın üzerine dört tane sık iğne yapalım. Ve alttaki trabzanımızın üzerine de 6 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zürafa içerisine bir adet sık iğne yapalım. Evet, örneğimizin alt bölümü bu şekilde devam ediyor. Örneğimizin alt bölümünü tamamlayalım. Örneğimizin alt bölümünü bu şekilde tamamladık. Şimdi buradaki küçük pimpiriklerimiz vardı. Bu pimpiriklerimizin içerisine fıstık bölümümüzü yapacağız. Bu bölüme geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Burada alt bölümde 3 zincirden oluşan pimpirikler yapmıştık. Bu pimpiriklerimizin içerisine fıstık motifimizi yapıyoruz. İlk 3 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yaparak 8 zincir çekiyoruz. Daha sonra fıstık oyamızın ilmeklerini yapıyoruz. 15 tane yapacağız ilmeklerimizi. Bu fıstık oyamızı kapattıktan sonra buradaki 3 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine bir tane sık iğne yaparak arada 2 zincir çekiyoruz ve yandaki 3 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine de yine tekrar bir tane fıstık oya motifimizden yapıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz buradaki 3 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine ve bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz burada. Bu şekilde 2 tane fıstık oya motifi yapmış oluyoruz pimpiriklerimizin içerisine. Diğer örneklerimizde yine aynı şekilde fıstık oyalarımızı 3 zincirden oluşan pimpiriklerimizin içerisine yapıyoruz. Buradaki fıstık oyalarımızı renk renk yapabilirsiniz veya aynı renk yapabilirsiniz. Örneğimizin üst bölümünün şeması da bu şekilde. Şimdi üst bölümünü fıstık oyalarımızı yapalım. Evet, ipimizi tığımıza sabitleyelim. Ve fıstık oya bölümümüze başlıyoruz. 3 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir tane sık iğnemizi yaptık. 8 zincir çekiyoruz. Sekiz zincir çektik ve ipimizi çok az uzatalım ve ikinci zincirimizin içerisine girerek bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve sıkıştırıp zincirimizi çok hafif uzatıyoruz bu ilmeğimizi de. Diğer ilmeklerimizi buradaki zincirimizin etrafından ilmek çıkartarak yapıyoruz. Bir
zincir çekip sıkıp çok hafif uzatıyoruz. Tekrar bir ilmek çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekip zincirimizi sıkıp çok hafif uzatalım. Bu şekilde toplamda 15 tane ilmek çıkartmış olacağız. 14 tanesini zincirimizin etrafından, bir tanesini 8 zincirimizin ilk baştaki ikinci zincirimizin içerisinden çıkartarak yapıyoruz. Bu şekilde 15 tane ilmeğimizi tamamlayalım. Evet, 15 tane ilmeğimizi tamamladık. Şimdi buradaki bütün ilmeklerimizi tığımıza bir kere ip dolayarak bütün ilmeklerimizin içerisinden çıkartalım ilmeğimizi. Evet, bu şekilde ilmeğimizi çıkarttık ve sık iğnemizi yapmadan önce fıstık oyamızı düzeltelim, şöyle yuvarlak bir şekilde olması için elimizle düzeltiyoruz. Buradaki çıkarmış olduğumuz ilmeği çok gevşek bırakmayalım. Birazcık sıkı bir şekilde yaparak sık iğnemizi tamamlıyoruz. Tekrar buradaki 3 zincirden oluşan pimpirimizin içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde ilk fıstık oyamızı tamamlamış olduk. Şimdi 2 zincir çekelim arada ve yanındaki 3 zincirden oluşan pimpirimizin içerisine bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve 8 zincir çekiyoruz. Tekrar buraya fıstık oyamızdan oluşturalım. İpimizi çok hafif uzatıyoruz. İkinci zincirimizin içerisinden bir tane ilmek çıkartıp bir zincir çekiyoruz. Hafif uzatıyoruz. Diğer ilmeklerimizi buradaki zincirimizin etrafından çıkartarak yapalım. Toplamda 15 tane ilmek olacak.
Evet, ilmeklerimizi topladık. Yine tığımıza bir kere ip alarak bütün ilmeklerimizin içerisinden çıkartıyoruz. İpimizi elimizle fıstık oyamızı düzeltelim ve yine aynı şekilde buradaki 3 zincirden oluşan pimpiriğimizin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekelim ve ipimizi kesebiliriz. Evet, bu şekilde fıstıklarımızı tamamladık. Aynı şekilde diğer pimpiriklerimizin içerisine de burada yaptığımız fıstık oyalarımızdan yaparak örneğimizi tamamlayalım. Evet, fıstık oya bölümünü de bu şekilde tamamladık. Örneğimizi tamamlamış olduk. Örneğimizin yapılışı böyleydi. Hem kolay hem de oldukça kibar, zarif duran bir örnek çalışmasıydı. Örneğimizin şemasına Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde bulunan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.